Dersimizin bu oturumunda Oracle Database kurulum ve konfigürasyon işlemleri aşamasının birincisini yapacağız. Oracle Database kurulum ve konfigürasyon işlemlerini tek aşamada da gerçekleştirebiliriz. Fakat daha sağlıklı bir kurulum olduğu için ben iki aşamada yapacağım. Öncelikle Setup Software Only seçeneğiyle Setup dosyalarını Windows işletim sistemi üzerine yüklenmesini sağlayacağız. Daha sonra da DBCA yani Database Configuration Assistant aracını kullanarak veri tabanını kurmuş olacağız. Şimdi ilk aşama olan Setup Software Only aşamasını yapacağız. Bunun için öncelikle bir direktörü oluşturalım. Bir command prompt açıyorum. Burada C'nin altına geçeceğiz. C'nin altında Oracle isimli bir klasör oluşturacağım. Bunun için mkdir ifadesini yazdıktan sonra Oracle isimli bir klasör oluşturuyorum. Apex, veri tabanı ve ORDS home direktörlerinin tamamını Oracle klasörünün altına oluşturacağım. Oracle klasörüne geçiyoruz. Burada bir tane Oracle Database'in Home Direktörüsü için bir klasör oluşturuyorum. Herhangi bir isim olabilir. Ben ORA19C diyorum. Bir tane daha oluşturalım. Bunları sonra da yapabiliriz aslında ama Apex yükleyeceğim klasörü de oluşturuyorum. Bir de ORDS oluşturacağız. mkdir ifadesi bu Windows işletim sistemlerinde mkdir'la direktörü oluşturulur. Bunun için de ORDS klasörünü oluşturacağım. Burada dir çektiğimiz zaman Oracle klasörünün altında Apex, ORA19C ve ORDS klasörleri var. ORA19C'nin altına Oracle Setup dosyalarını install edeceğim. Oracle Home Direktörü olacak. Daha sonraki derslerimizde Apex install ederken Apex klasörünü kullanacağız. ORDS install ederken de bu ORDS klasörünün içeriğini kullanacağız. Şimdi sırayla ilk önce Setup Software Only seçeneğiyle Oracle Database instalasyon işlemini başlatalım. Daha önceki derslerimizde download etmiş olduğumuz Windows x64 19.3 setup dosyası zip dosyasıdır. Bunu unzip yapacağız. Bunu unzip yapmak için üzerinde sağ mouse yapıyoruz. Extract Files klikliyorum. Bu az önce açmış olduğumuz direktörüyü işaretleyeceğiz. C'nin altında Oracle isimli bir klasör açmıştık. Bu Oracle klasörünün altındaki ORA19C klasörünü işaretliyorum. Unzip işlemini C'nin altında, Oracle altında ORA19C klasörüne yapacağız. Bu unzip işlemi tamamlansın. Unzip işlemi tamamlandıktan sonra instalasyon işlemini başlatacağız. ORA19C klasörü Oracle veri tabanının home direktörü olacak. Unzip işlemi tamamlandıktan sonra instalasyon işlemlerine başlayabiliriz. Unzip işlemi tamamlandı. Şimdi bu unzip yaptığımız klasöre geçeceğiz. Unzip yaptığımız klasörü açıyoruz. Az önce açmış olduğumuz C'nin altında, Oracle altında ORA19C altına unzip yapmıştık. Database Setup dosyasını. Bu klasörün en altında Setup Exe dosyası vardır. Bu Setup Exe dosyasını üzerinde sağ mouse yapıp Run as Administrator yani yönetici yetkileriyle çalıştır klikliyoruz. Setup başlayacak. Bu arkada açılmış olan siyah ekranı kapatmayın. Bu şekilde durması gerekiyor. Bu siyah ekranı kapatırsanız instalasyon işlemi yarım kalır. Bu ilk gelen ekranda ikinci seçenek olan Setup Software Only. Bu arada Oracle Database instalasyon işlemini yaparken çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu derslerde amacımız Apex. Eğer Oracle veri tabanıyla ilgili detaylı bilgi isterseniz, öğrenmek isterseniz, yani özellikle bu instalasyonla ilgili ve Oracle Database yönetimiyle ilgili çeşitli platformlarda Oracle Database yönetimi ile ilgili derslerim var. Oralardan bakabilirsiniz. İlk gelen ekranda Setup Software Only seçeneğini seçtikten sonra sağ alttan Next klikliyorum. Single Instance Database yükleyeceğiz. Şu anda bize Single Instance Database yeterli. Single Instance Database seçeneği seçilirken Next klikliyorum. Burada Enterprise Edition seçilirken Next klikliyoruz. Bu kısımda Oracle veri tabanının file system tarafındaki owner'ı yani sahibini soruyor. Burada çeşitli seçenekler var. Biz en alttaki seçeneği seçelim. Buradan Next klikliyorum. Bizi uyarıyor. Yes klikliyoruz. Burada Oracle Base klasörünü kendisi otomatik olarak verdi. Biz farklı bir klasöre de yükleyebiliriz. Bu şekilde de kalabilir. Şu Software Location Oracle Home Direktörüdür. Yani önceki
aşamada unzip yaptığımız klasör. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Next klikliyoruz. Öncelikle kontrol ediyor burada. Bizim şu andaki yüklemeye çalıştığımız bilgisayar Oracle Database yüklemeye uygun mu değil mi onun kontrolünü yaptı. Şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Özet sayfasını getirdi. Sağ alttan install butonuna klikliyoruz ve instalasyon işlemini başlatıyoruz. Bu işlem 3-4 dakika kadar sürecektir. Bilgisayarımızın RAM ve CPU'su durumuna göre. Bu instalasyon işlemi tamamlandıktan sonra DBCA Database Configuration Assistant aracını çalıştırarak kurulum işlemini tamamlayacağız. Burada bu kısmı check ettikten sonra Allow Access klikliyoruz. İnstalasyon işlemi birkaç dakika sürecektir. Bu tamamlandıktan sonra veri tabanlı konfigürasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da veri tabanlı instalasyon işlemini tamamlamış olacağız. Oracle Database'i yüklememizin sebebi Apex Oracle Database içerisine install edilir ve Oracle Database içerisinde çalışır. O yüzden veri tabanını install etmek zorundayız. Şu anda birinci aşama tamamlandı. Sağ alttan Close klikliyoruz. Şimdi veri tabanı instalasyon ve konfigürasyon işleminin birinci aşamasını tamamladık. Bir sonraki dersimizde ikinci aşama olan veri tabanı kurulum ve konfigürasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Böylece veri tabanını kurmuş olacağız. Bir sonraki dersimizde veri tabanı kurulum ve konfigürasyon işlemini tamamlayacağız.